400 yıl önce İstanbul. Ticaret, kültür ve gündelik hayat nasıldı? Şehirleşme ve yönetim İstanbul şehrini 4 bölge olarak düşünebiliriz. Suriçi, Eyüp, Galata ve Üsküdar. Her bölge ayrı bir kadı tarafından yönetilirdi ve Osmanlı kadılıkları arasında en üst dereceydi. Suriçi, Dersaadet de olarak adlandırılan alan tarihi yarımada dediğimiz yer. Topkapı Sarayı, Ayasofya ile birlikte İstanbul'un nüfusunun büyük çoğunluğu burada yaşamaktaydı. Eyüp, Suriçi'nin bitişinden İstanbul'un batısında kalan Çatalca'ya kadar olan bölgeyi kapsayan bölgeydi. Eyüp, İstanbul'un dini merkezi gibiydi. Padişahlar Cuma selamlığına Eyüp Sultan Türbesi'ne giderlerdi. Galata ise bugün Galata Kulesi'nin de olduğu Haliç'ten Karadeniz kıyılarına kadar olan bölgedir. Burası ithalat ve ihracat işlemlerinin merkeziydi. Üsküdar ise İstanbul'un Anadolu yakasındaki durak noktasıydı. Burası Anadolu'dan İstanbul'a gelen ürünlerin aktarma yapıldığı, aynı zamanda tarım yapılan bir yerdi. Bu bölge kadılıkları içerisinde mahalleler bulunuyordu. Mahalleler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Osmanlı Mahallesi bir cami, mescit etrafında kurulmuştur. Mahalle pek çok konuda bir bütün kabul edilmiş ve sorumluluk verilmiştir. Müslüman mahallenin başında imam bulunurdu. Saraydan gelen emirler bölge kadısı tarafından imamlara söylenir. İmam pek çok açıdan mahalleden sorumludur. Sorunları kadıya bildirir. Mahalleliyi yakından tanır ve gelen yabancıları tespit etmeye çalışır. O zamanlar bir mahalleye taşınabilmek için mahalleden birinin kefil olması gerekirdi. Mahalleler genelde homojen yapıdadır. Aynı din ve etnik kökenden gelen insanlar bir aradadır. Bazı mahallelerde birkaç millet yan yana yaşamaktaydı. Ancak tam anlamıyla bir kaynaşma söz konusu değildi. Milletler kendi toplulukları ile beraber yaşıyorlardı. Zenginlerin saray ve konakları at meydanı Ayasofya yakınlarında Divan Yolu Caddesi üzerindeydi. Halk mahalleleri ise Haliç boyunca Edirne Kapı Beyazıt hattının kuzeyinde Aksaray Yenikapı tarafında bulunuyordu. İstanbul'u çepeçevre saran surlar şehrin semtlerine de isim vermiştir. Evliya Çelebi'ye göre şehrin 26 kapısı bulunur. Bu kapılar şehir surlarının geçiş noktalarıdır. Topkapı, Edirne Kapı, Yeni Kapı, Eğri Kapı gibi isimler bugün hala aynı semtlerde kullanılmaktadır. Diğer kapılar Ahır Kapı, Aya Kapı, Cibali Kapısı, Ayazma Kapısı, Balat Kapısı, Fener Kapısı, Balıkpazarı Kapısı, Çatladı Kapı, Davutpaşa Kapısı, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Eyyubi Ensari Kapısı, Kum Kapı, Langa Kapısı, Narlı Kapı, Odun Kapı, Petro Kapısı, Samatya Kapısı, Silivri Kapı, Şehit Kapısı, Topkapı, Unkapanı, Yedikule, Yeni Cami Kapısı, Yeni Kapı, Zindan Kapı. Bir seyyahın dediğine göre İstanbul sokaklarının hiçbirinin adı olmadığından gidilecek yeri bulmak için semtin adını ya da çevredeki herhangi bir caminin adını vermek yeterliymiş. Ticaret İstanbul'da ticaretin yoğunlaştığı yerler Eminönü ve Kapalı Çarşı'ydı. Han ve kervansaraylar da bu bölgelerde yoğunlaşmıştı. İstanbul'un zengin bir ticaret hayatı vardı. Pek çok meslekten esnaf, loncalar halinde örgütlenmişti. Esnaf alaylarında her meslek loncasıyla beraber yürüyüşe katılır, kendi sanatını gösterirdi. Milletler de farklı mesleklerde uzmanlaşmıştı ya da onların elindeydi diyebiliriz. Deniz işleri, özellikle balıkçılık, meyhanecilik gibi meslekler Rumlar tarafından yapılırdı. Ege ve Akdeniz ticaretinin çoğunluğu Rumlardaydı. Yahudiler hekimlik, sarraflık ve ticaretle ilgilenmişler. Özellikle uluslararası ticarette Avrupalılarla aracılık yapmışlar. Ermeniler bakkal, pastırmacı gibi işler yanında ipek ticaretiyle de ilgilenmişler. Nüfus çeşitli tahminlere göre şehrin nüfusu 800 bin ile 1 milyon arasındadır. O dönemki pek çok Avrupa başkentinden daha 400 yıl kalabalıktı önce İstanbul. İstanbul. Hatta bu Ticaret, nüfus kültür ve artışını gündelik durdurmak hayat için çeşitli nasıldı? tedbirler alınmıştır. Şehirleşme ve yönetim Ancak yine İstanbul de göç şehrini 4 bölge engellenememiştir. olarak düşünebiliriz. Toplam %40 Suriçi, civarında Eyüp, Galata gayrimüslim ve nüfus Üsküdar. olduğu tahmin Her ediliyor. bölge Bu ayrı bir nüfus kadı tarafından içerisinde büyük çoğunluğu yönetilirdi ve Rumlardı. Osmanlı Sosyal kadılıkları hayat arasında en üst sarayın dereceydi. sünnet ve düğünleri bütün Suriçi, şehirde Dersaadet büyük de olarak coşkuyla adlandırılan kutlanırdı. alan tarihi Günlerce süren yarımada dediğimiz yer. eğlenceler
Hacivat Topkapı Karagöz Sarayı, oyunları, Ayasofya Ayasofya ile ile birlikte birlikte İstanbul'un İstanbul'un nüfusunun 17. büyük yüzyılın çoğunluğu İstanbul'da burada yaşamaktaydı. Müslümanlar için hayat, Eyüp, sabah Suriçi'nin namazı bitişinden ezanıyla başlardı. İstanbul'un batısında Günün kalan temposu Çatalca'ya kadar namaz olan vakitlerine bölgeyi göre kapsayan belirlenirdi. bölgeydi. Güneş Eyüp, ışıklarıyla başlayan gün, İstanbul'un dini merkezi güneşin gibiydi. batışıyla sona ererdi. Padişahlar Ramazan ayı Cuma dışında selamlığına teravih namazı Eyüp için Sultan akşam Türbesi'ne dışarı çıkılması giderlerdi. yasaktı. Galata İçecek ise olarak bugün Galata genellikle Kulesi'nin de olduğu kahve, boza Haliç'ten ve şerbet Karadeniz içilirdi. kıyılarına kadar olan Bir bölgedir. gezgin Türklerin Burası yemekte ithalat genelde ve su ihracat içtiklerini yazmış. işlemlerinin merkeziydi. 17. yüzyıl Üsküdar İstanbul'da ise kahvehaneler İstanbul'un Anadolu yakasındaki durak yaygınlaşmıştır. noktasıydı. Burası İnsanlar Anadolu'dan bozahane, İstanbul'a gelen meyhane, ürünlerin Müslümanlara aktarma yasaktı. yapıldığı, aynı Yerine zamanda tarım kahvehanelere yapılan gitmişler. bir yerdi. Bu Tütünün de bölge İstanbul hayatına kadıkları girmesiyle içerisinde birlikte mahalleler bulunuyordu. kahvehaneler hedef Mahalleler tahtasına birbirinden koyulmuştur. kesin çizgilerle ayrılmıştır. Sultan Osmanlı Iveyar Murat Mahallesi bir cami, mescit etrafında kurulmuştur. 633-640 döneminde Mahalle pek idam çok konuda cezalı bir tütün bütün ve kabul alkol edilmiş ve yasakları verilmiş, sorumluluk verilmiştir. kahvehaneler Müslüman kapatılmıştır. mahallenin başında imam Cezası bulunur. ölüm olduğu halde Saraydan yine de gelen yasağa emirler uymayanlar bölge olmuştur. kadısı tarafından İnsanlar vakit imamlara geçirmek, söylenir. sosyalleşmek, İmam pek çok eğlenmek için açıdan kahvehanelere mahalleden gidiyorlardı. sorumludur. Sorunları Meddahlar ve kadıya kıssanlar bildirir. Mahalleliyi kahvehanelerde yakından tanır ve gelen İskendername'den, yabancıları Battal tespit Gazi'den etmeye hikayeler çalışır. anlatırlardı. O zamanlar bir aynı mahalleye zamanda taklit de taşınabilmek için yaparlardı. mahalleden birinin Bir de kefil saz olması eşliğinde şiir gerekirdi. okuyan aşıklar vardı. Mahalleler Ama genelde en sevilen homojen gösteri yapıdadır. Hacivat Aynı Karagöz oyunu din ve olmuştur. etnik Şehir kökenden halkının gelen en insanlar sevdiği bir eğlence aradadır. kıra Bazı gitmekti. mahallelerde birkaç Kağıthane, millet yan yana Göksu Deresi yaşamaktaydı. yakınları Ancak tam İstanbullular anlamıyla için bir mesire kaynaşma yeriydi. söz konusu değildi. Maddi durumu iyi Milletler olanlar kendi Boğaz içinde toplulukları ile ya da beraber adalarda yaşıyorlardı. yazlık sahibiydiler. Zenginlerin Ulaşım saray şehir ve içinde konakları at atlarla, meydanı atlı Ayasofya arabalarla yakınlarında ve Boğaz Divan içinde Yolu kayıklarla Caddesi yapılırdı. üzerindeydi. Halk İstanbul mahalleleri ise yangınları Haliç insan boyunca eliyle Edirne İstanbul'un kapı başına Beyazıt gelen en hattının büyük felaket kuzeyinde yangınlardır. Aksaray Yenikapı 17. tarafında yüzyılda bulunuyordu. yaşanan 3 büyük İstanbul'u yangından söz çepeçevre edebiliriz. saran surlar şehrin semtlerine de isim 1633'te vermiştir. 20.000 ev Evliya yanmış, Çelebi'ye göre şehrin 1660'ta 26 çıkan kapısı yangında bulunur. 4.000 Bu kişi kapılar ölmüş. şehir surlarının geçiş 1693 noktalarıdır. yangınında ise Topkapı, onlarca Edirne cami, Kapı, Yeni 2000'in Kapı, üzerinde ev Eğri ve Kapı dükkan gibi harap isimler olmuş. bugün hala Evlerin aynı ahşap semtlerde olması kullanılmaktadır. küçük bir alevin Diğer mahalleye kapılar yayılmasına sebep Ahır olmuştur. Kapı, Aya Kapı, Hatta Cibali bir Kapısı, yangının Ayazma kahvehanede Kapısı, nargile Balat içenlerin Kapısı, ateşinden çıktığı Fener Kapısı, söylentisi Balık sonucu Pazarı Kapısı, kahvehanelerde Çatladı kapatılmış. Kapı, Ve Davutpaşa böylece Kapısı, 400 yıl Edirne önceki Kapı, İstanbul'a Eğri yaptığımız Kapı, yolculuğun Eyyubi sonuna geldik. Ensari Kapısı, Kum Bu Kapı, büyüleyici şehir Langa Kapısı, yüzyıllar Narlı boyunca Kapı, farklı Odun kültürleri, Kapı, Petro ticaret Kapısı, yollarını ve Samatya sosyal Kapısı, hayatı içinde Silivri Kapı, barındırarak Şehit bir Kapısı, dünya başkenti Top olmayı Kapı, başardı. Unkapanı, 17. Yedikule, yüzyılda Yeni Cami at Kapısı, arabalarının Yeni Kapı, geçtiği sokaklar, Zindan Kapı. hareketli Bir çarşılar ve seyyahın şehrin dediğine tarihi göre dokusu İstanbul bugün sokaklarının hala hiçbirinin izlerini adı koruyor. olmadığından Eğer videomuzu gidilecek yeri bulmak beğendiyseniz için semtin beğenmeyi, adını yorum ya da yapmayı ve kanalımıza çevredeki abone herhangi olmayı bir caminin unutmayın. adını vermek Gelecek yeterliymiş. videolarda hangi tarihi Ticaret döneme İstanbul'da yolculuk ticaretin yapalım? yoğunlaştığı Görüşlerinizi yerler bizimle Eminönü ve paylaşın. Kapalı Çarşı. Bir sonraki macerada Han ve görüşmek üzere. kervansaraylar Hoşça da kalın. bu bölgelerde yoğunlaşmıştı. İstanbul'un zengin bir ticaret hayatı vardı. Pek çok meslekten esnaf, loncalar halinde örgütlenmişti. Esnaf alaylarında her meslek loncasıyla beraber yürüyüşe katılır, kendi sanatını gösterirdi. Milletler de farklı mesleklerde uzmanlaşmıştı ya da onların elindeydi diyebiliriz. Deniz işleri, özellikle balıkçılık, meyhanecilik gibi meslekler Rumlar tarafından yapılırdı. Ege ve Akdeniz ticaretinin çoğunluğu Rumlardaydı. Yahudiler hekimlik, sarraflık ve ticaretle ilgilenmişler. Özellikle uluslararası ticarette Avrupalılarla aracılık yapmışlar. Ermeniler bakkal, pastırmacı gibi işler yanında ipek ticaretiyle de ilgilenmişler. Nüfus, çeşitli tahminlere göre şehrin nüfusu 800 bin ile 1 milyon arasındadır. O dönemki pek çok Avrupa başkentinden daha kalabalıktır İstanbul. Hatta bu nüfus artışını durdurmak için çeşitli tedbirler alınmıştır. Ancak yine de göç engellenememiştir. Toplam %40 civarında gayrimüslim nüfus olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfus içerisinde büyük çoğunluğu Rumlardı. Sosyal hayat, sarayın sünnet ve düğünleri bütün şehirde büyük coşkuyla kutlanırdı. Günlerce süren eğlenceler, Hacivat Karagöz oyunları, esnaf geçitleri yapılırdı. 17. yüzyılın İstanbul'unda Müslümanlar için hayat, sabah namazı ezanıyla başlardı. Günün temposu namaz vakitlerine göre belirlenirdi. Güneş ışıklarıyla başlayan gün, güneşin batışıyla sona ererdi. Ramazan ayı dışında teravih namazı için akşam dışarı çıkılması yasaktı. İçecek olarak genellikle kahve, boza ve şerbet içilirdi. Bir gezgin Türklerin yemekte genelde su içtiklerini yazmış, 17. yüzyıl İstanbul'da kahvehaneler yaygınlaşmıştır.
İnsanlar bozahane, meyhane, Müslümanlara yasaktı. Yerine kahvehanelere gitmişler. Tütünün de İstanbul hayatına girmesiyle birlikte kahvehaneler hedef tahtasına koyulmuştur. Sultan İveyer Murat 623-640 döneminde idam cezalı tütün ve alkol yasakları verilmiş, kahvehaneler kapatılmıştır. Cezası ölüm olduğu halde yine de yasağa uymayanlar olmuştur. İnsanlar vakit geçirmek, sosyalleşmek, eğlenmek için kahvehanelere gidiyorlardı. Meddahlar ve kıssaanlar kahvehanelerde İskendername'den, Battal Gazi'den hikayeler anlatırlardı. Meddahlar aynı zamanda taklit de yaparlardı. Bir de saz eşliğinde şiir okuyan aşıklar vardı. Ama en sevilen gösteri Hacivat Karagöz oyunu olmuştur. Şehir halkının en sevdiği eğlence kıra gitmekti. Kağıthane, Göksu Deresi yakınları İstanbullular için mesire yeriydi. Maddi durumu iyi olanlar Boğaziçi'nde ya da adalarda yazlık sahibiydiler. Ulaşım şehir içinde atlarla, atlı arabalarla ve Boğaziçi'nde kayıklarla yapılırdı. İstanbul yangınları insan eliyle İstanbul'un başına gelen en büyük felaket yangınlardır. 17. yüzyılda yaşanan 3 büyük yangından söz edebiliriz. 1633'te 20 bin ev yanmış, 1660'ta çıkan yangında 4 bin kişi ölmüş. 1693 yangınında ise onlarca cami, 2000'in üzerinde ev ve dükkan harap olmuş. Evlerin ahşap olması küçük bir alevin mahalleye yayılmasına sebep olmuştur. Hatta bir yangının kahvehanede nargile içenlerin ateşinden çıktığı söylentisi sonucu kahvehaneler de kapatılmış. Ve böylece 400 yıl önceki İstanbul'a yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Bu büyüleyici şehir yüzyıllar boyunca farklı kültürleri, ticaret yollarını ve sosyal hayatı içinde barındırarak bir dünya başkenti olmayı başardı. 17. yüzyılda at arabalarının geçtiği sokaklar, hareketli çarşılar ve şehrin tarihi dokusu bugün hala izlerini koruyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda hangi tarihi döneme yolculuk yapalım? Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.